Uçan Kuş TV ekranlarından, Sağlık Vakti'nden tekrardan herkese merhabalar efendim. Evet, partnerim Operatör Doktor Fatih Dağderen'i karşıma aldım ve sizden gelen soruları kendisine yönelteceğim sevgili izleyiciler. Evet, ilk sorumla başlıyorum hocam. Kök hücre tedavisi nedir? Ne gibi çeşitleri vardır? Çok merak ettim. Şimdi aslında kök hücre dediğimiz şey stem cell. Stem cell şu, yani kök hücre dediğimiz olay şu. Bunlar özelleşmemiş hücreler. Şimdi kas hücresi ayrıdır, damar hücresi ayrıdır, yağ hücresi ayrıdır, deri hücresi ayrıdır. Fakat kök hücre dediğimiz olay aslında özelleşmemiş ve gittiği organda, gittiği yapıda direkt olarak o organa uyum sağlayarak o yapıya dönen hücrelerden bahsediyoruz. Bunlar aslında yıllardan beri kullanılıyor. İşte kemik iliği naklinde kullanılıyor mesela kök hücre tedavisi. Fakat son yıllarda yapılan, ki bu 2005 yılında yapılan bir çalışmada kemik iliğindeki kök hücre sayısı ile yağ dokusundaki kök hücre sayısı kıyaslanmış. Kemik iliğinde 1 ise yağ hücresinde 500 kat fazla. Allah Allah. Yani aslında vücudumuzdaki yağ dokumuz o kadar önemli ki, yağ dokumuz kök hücreden o kadar zengin ki inanılmaz bir boyuttan bahsediyoruz. Ve biz liposuction yapan plastik cerrahlar olarak bu stem selleri, bu kök hücreleri yağ dokusundan ayırdığımızda müthiş bir elimizde kök hücre deposunu aslında barındırıyoruz. Ve bunu yüzümüzde, vücudumuzda ihtiyacı olan hemen her bölgeye, gerek rejuvenation için, yani gençleşmek için, yeniden yapılanmak için, gerekse dolgu olarak, gerekse cildin kalitesini artırmak için kullandığımız bir yapıdan bahsediyoruz. Fakat bu mesela yağ enjeksiyonları yaptığımızda, mesela kişiye yağ verdiğimizde bunlar özel bir işlemden geçmediği takdirde aktif olmayan hücreler, aslında kök hücreler. Bunu aktifleştirmek gerekiyor ya da zenginleştirip yağ enjeksiyonu yaparken o verdiğimiz yağın içerisinde bu zenginleştirilmiş stem selleri verdiğimiz takdirde, birlikte verdiğimiz takdirde etkinliğinin çok çok daha iyi bir seviyeye geldiğini görüyoruz. Ve son yıllarda özellikle bu konuda yapılan çalışmalar bunun etkinliğini ortaya koymuş ve rejeneratif tıp hakikaten günümüzde sadece plastik cerrahinin değil, ürolojinin, ortopedinin, göğüs hastalıklarının, genel cerrahinin, kardiyovasküler cerrahinin, hemen her branşın bilgi alanına girmiş önemli bir yapılanma işlemi olarak değerlendirebiliriz. Kimlere yapılabilir bu? Dediğim gibi mesela biz plastik cerrahide bunu yüzde kullanıyoruz, saçta kullanıyoruz. Özellikle saç ekimi yapılacak olan hastalar için kullanıyoruz. Yine meme cerrahisi yaptığımız hastalarımıza memesini büyütmek amacıyla kullanıyoruz. Memeye kök hücre yapılıyor mu? Tabii ki yapılabilir. Protez yerine. Protez yerine, daha doğrusu yağ enjeksiyonlarına karıştırarak yaptığımız için, yani yağ enjeksiyonlarına, şimdi buradaki aslında sorun ne? Sorun şu idi. Biz yağ enjeksiyonu yaptığımızda bu yağların yaklaşık olarak %40 ile %60'ının eridiğini her zaman öngörüyorduk. Tabii. Ama siz bunu kök hücreden zenginleştirilmiş bir şekilde verdiğiniz takdirde bunu daha standart bir teknik olarak uygulayabiliyorsunuz. Verdiğiniz miktarın neredeyse %80-90'ının kaldığını öngörüyorsunuz. Yani erime olayının ortadan kalkmasından bahsediyorum ki bu asıl istenilen olay da bu aslında. Çünkü hasta ikinci bir seansa gelmek zorunda kalmıyor, ikinci bir defa uygulama yapmak zorunda kalmıyor. Ya da bu kök hücreyi sadece spesifik olarak verdiğinizde mesela cildin yenilenmesi yahut ortopedide diz eklemlerinin düzelmesi yahut ürolojide erektil disfonksiyonu olan hastalara uygulandığında, ki önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde bununla ilgili çok farklı branşlarda çok farklı çalışmalar ortaya konacak ve bu da gerçekten kök hücrenin etkinliğini ortaya koyacak. Aslında bu hücresel tıp dediğimiz uygulama pek çok yerde çok istismar edilen bir konu. Yani hücresel tıbbın mesela ilk basamağı PRP uygulamaları. Şimdi PRP uygulamalarını kök hücre tedavisi olarak sunuluyor ya da anlatılıyor. PRP nedir? Kök hücre nedir? ile arasındaki fark nedir? Onu anlatayım. PRP normalde kişiden belli bir miktar kan alınıyor. Özel bir işlemden geçiriliyor ve içerisindeki plateletten zengin plazma, yani kan
tomurcukları, yani trombositler dediğimiz bunlara uyguluyorsunuz. Yani aslında orada bir yaptığınız işlemde bir kök hücre tedavisi değil bu. Bu sadece trombositlerden zengin bir plazmayı uyguluyorsunuz. Bu da o bölgedeki iyileştirici faktörlerin açığa çıkmasını ve o bölgenin daha hızlı iyileşmesini sağlayan bir etkinlik. Bu hücresel tıbbın ilk basamağı ama bu bir kök hücre tedavisi değil. GRP'de ise growth hormonlardan zengin bir plazmayı uyguluyorsunuz. Bakın hani PRP'nin üzerine GRP yapalım hadi dediğimizde içinde plateleti daha az ama growth faktörlerden zengin hücreleri veriyorduk. Yine fibroblast doku süspansiyonları var. İşte kulak arkasından kök hücre tedavisi diyerek anlatılan. Bunlar da hakeza yine bir kök hücre tedavisi değil aslında. Ya da işte saç ekiminde kullanılan, saçlı dokunulan saç köklerinden özel bir süspansiyon elde edilip enjekte edildiğinde bunların da yine kök hücre tedavisi diye lanse edildiği aslında çok da kök hücre olmayan, gerçeği yansıtmayan, belki de suistimal edilen kök hücre adı altında insanlara anlatılan konular. Oysa ki gerçek kök hücre tedavisi bu değil. Şimdi kök hücreyi elde etmek için bundan bir 4-5 yıl öncesine kadar ciddi laboratuvarlar vardı. Özellikle genetik laboratuvarlar ya da doku kültürü, yani hücresel tıp laboratuvarları vardı. Buralara biz yağ alıp gönderiyorduk ve bunu gönderdiğimizde bu yaklaşık 2-3 saatlik bir çalışma sonunda enzimatik bir takım çalışmalarla yağ dokusundan zengin stem sel olarak size geliyordu ve bunu biz hastalara enjekte ediyorduk. Fakat bu uygulama oldukça pahalıydı. Mesela hastaya diyelim ki bir yüz germe yapacağız. Yüz germe yapacağımız hasta için beraberinde bir de hadi kök hücre tedavisi de uygulayalım dediğimizde yüz germe pahalı bir ameliyat olmasına rağmen kök hücre tedavisi bunun çok çok daha üstünde oluyor. Oysa ki yüz germe ameliyatı efektivitesini, etkinliğini hemen görüyorsunuz. O kök hücre tedavisi öyle değil. Bu daha ziyade dokunun, derinin biraz daha sağlıklı gözükmesini, hani PRP ile kıyaslanmayacak ölçüde gösteren bir şey. O yüzden hiçbir zaman bu tedavi aslında feasible olarak uygulanmadı, uygulanamıyordu. Kaldı ki bundan 3-4 yıl öncesinde FDA ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından bu enzimatik yolda elde edilen hücresel tıp yani kök hücre uygulamaları iptal edildi. İptal edilince otomatik olarak bilim adamları bununla ilgili olarak araştırmalara başladılar ve bunu mekanik yöntemlerle farklı bir şekilde elde etmeye çalıştılar ve bununla ilgili olarak da stromal vasküler fraksiyon denilen mekanik yolla yağ hücresini öncelikle işte bir miktar yağ alıyorsunuz. Bu 100 cc de olabilir, 20 cc de olabilir. Bu aldığınız yağı belli bir santrifüjden geçiriyorsunuz. İçerisinde ne kadar solüsyon varsa bunları çıkartıyorsunuz. Daha sonra bu yağı özel bir takım işlemlerden geçiriyorsunuz. İşte belli boylardaki özel filtrelerden geçirerek mekanik etkiyle yağ içerisindeki aktive olmayan fraksiyonları ve stem selleri açığa çıkarıyorsunuz. Bunu daha sonra özel bıçaklarla, keskin bıçaklardan geçiriyorsunuz. Özel bir uygulamadan sonra da daha sonra santrifüj yapıp bunun içerisinden stromal vasküler fraksiyon ve matrix dediğimiz stromal vasküler matriksi elde ediyorsunuz. Bunları daha sonra karıştırıyorsunuz. Hibrit bir uygulamayla elinizde birkaç cc'lik bir sıvı oluşuyor. Bu sıvı normalde sizin verdiğiniz yağ hücresinden belki 100 kat, belki 200 kat daha fazla kök hücre içeriyor. Bunu uyguladığınız takdirde bu kişiye isterseniz izole uygulayın, isterseniz beraberinde yağ dokusunun bir dolgunlaştırıcı etkisiyle beraber uygulayın. Kişide müthiş bir şekilde istediğiniz efekti alabileceğiniz bir görüntüye kavuşma şansınız var. Dediğim gibi yıllar öncesinde, yani bundan bir 4-5 yıl öncesinde çok pahalı olan bu uygulama artık feasible hale geldi ve çeşitli ülkemizdeki doku kültürü yapan laboratuvarlarda bu çok daha uygun fiyatlara yapılabilecek şekilde kendi teknisyenlerini göndererek ameliyathane koşullarında yapılabilen ve çok daha ekonomik bir boyuta geldi. Bu şekilde hastalarımıza çok daha fazla, çok daha iyi hizmetler ve rejeneratif tıbbın artık nimetlerini hastaların
rahatlıkla kullanabileceği bir boyuta geldiğimizi söyleyebilirim. Bu hakikaten hem ülkemiz için hem Türk tıbbı için ki bu tip yöntemleri geliştiren doktorların da bir kısmı Türk doktorları ve bu hakikaten gurur verici bir konu. Peki ne kadar süre etkisi sağlanıyor bunun? Şimdi şöyle, kök hücre tedavisi aslında bir defa yapılan bir şey. Yani yılda bir mi, 2 yılda bir mi? Hayır, yılda bir değil. Bir kere yaptıktan sonra ne kadar gidiyor? Bir defa yapmanız yeterli. Eğer etkinlik isterseniz 2 yıl sonra, 3 yıl sonra yine yapabilirsiniz. Ama bu yaptığınız izole olarak da yapabilirsiniz. Dediğim gibi yağ hücresiyle karıştırıp da yapabilirsiniz. Eğer bir volümetrik destek istiyorsanız, yani bir volüm efekti de istiyorsanız, bu meme için olabilir, popo için olabilir ya da vücudunuzda herhangi bir yara dokusu için olabilir. Mesela yara iyileşmesini müthiş şekilde hızlandıran, iyileştiren bir solüsyondan bahsediyorum. Kök hücre solüsyondan bahsediyorum. Mesela yarası olan bacağında bir ülseri olan ya da kalçasında yarası olan kişilere uygulanabilecek özellikle bir uygulamadan bahsediyorum. Bu yüz için saç ekiminde yine hakeza özellikle saç dökülmesi aktif olarak devam eden kişilere ya da saç ekimi de saçın tutmasını kolaylaştırmak ya da alıcı yatağı çok daha güçlü bir hale getirip zemini öncelikle düzelttiğiniz takdirde ektiğiniz saçlarda mesela çok daha başarılı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Saçın tutma oranını olması gereken en ideal seviyeye taşıyabiliyorsunuz. Çünkü mesela şöyle anlatayım size. Bir kişiye diyelim 4000 graft saç ekildi. Bunlar muhtemelen %30'u %40'ı gidiyor aslında. Ki hastalara işte uçuk kaçık rakamlar söyleniyor ki bunların kaçı tuttuğu aslında bir soru işareti. Ben mesela geçtiğimiz günlerde bir hastayla karşılaştım. Hasta bana 6000 graft konuldu demişti. Oysa ki baktığımda belki de bizim 2500-3000 graftle elde edebileceğimiz sonuca ulaşmış hasta. Bu da şunu gösteriyor, aslında bu hastaya ekilen saç eğer söylenen rakam doğru ise %50'sini kaybetmiş. Hasta kalan miktarla kendisinin çok iyi olduğunu düşünüyor ama oysa ki saçının %50'sini kaybetmiş. Ama bunu tabii kanıtlama şansı yok. O yüzden stem cell'in buradaki etkinliği o saçların kalıcı bir şekilde tutmasını sağlaması. İkincisi altta yatan henüz daha çıkmamış, ölmemiş olan dokuları harekete geçirmesi ve saçın böylelikle çok daha iyi bir noktaya gelmesi. Belki de bu gelecekte saç ekimi yapılmadan dahi pek çok kişinin saçlarını tutmak, korumak anlamında çok etkili bir yöntem olacak. Evet, aynı şeyi düşündüm ben de. Evet. Artı saç ekimi yapılan hastalarda graft yatağının daha düzgün olmasını sağlayacak. Çünkü kök hücre dediğim gibi bulunduğu her dokuya uyum sağlıyor. Yani o bölgedeki yağ dokusuyla etkileştiğinde yağ dokusu, damarla etkileştiğinde damar, deriyle etkileştiğinde deri oluyor. Peki bir şey soracağım. Kişinin kendisinin kök hücresi dışında başkasından alınan o böyle bankalar mı var? Hani kök Hayır, hücre bankaları. başkasından alınmıyor. Bu kesinlikle kişinin kendisinden alınması. Kişinin illaki kendisinin Aynen. alınıp çünkü kanının aynı şekilde uyuşması gerekiyor. Aynen. Peki onu mesela nerede hemen ayrıştırıp uygulama işlemi yapıyorlar? İşte kritik nokta da bu zaten. Yani eskiden bunun için laboratuvara gitmesi böyle evet. büyük buzdolabı gibi makinelerin içerisinde özel işlemlerden geçiriliyordu, ısıtılıyordu, işte santrifüjden geçiyordu, içerisine bir takım enzimler konuyordu, daha sonra bu enzimlerin yıkanması gerekiyordu. Bütün bunlar hep bir zaman gerektiren işlemler. Şimdi düşünün, hastayı ameliyata almışsınız, yağını almışsınız. Bunu bir kuryeye veriyorsunuz, laboratuvara gönderiyorsunuz. Çünkü bu laboratuvarı kendi biriminizde kurma şansınız yok. Çünkü çok pahalı bir sistemden bahsediyorum. Artı bu kadar pahalı bir uygulamayı zaten herkes yapmıyor. Sürekli olsa alırsınız cihazı. Ama sürekli yapmadığınız bir işlemi ister istemez merkezi bir laboratuvara gönderiyorsunuz. Daha sonra oradan gelmesi 3 saat 4 saat sürüyor. Geldikten sonra hastaya uygulayacaksınız. Hasta bütün gün boyunca bununla uğraşamaz, bunu bekleyemez. Bazen hasta genel anestezi altında. Bunu bekleme gibi lüksü yok. Artı çok pahalıydı. Ekonomik olarak da zaten hastaların bunu hastalara teklif edebiliyorduk, ne hastalar bunu teklif etsek dahi kabul edebiliyordu. Bu lokal bir işlem ama şu anda değil mi? Şu anki işlem lokal bir uygulamadan bahsediyorum. Ya da genel anestezi altında bir işlem yapıyorsak da zaten Arada yapılan. arada yapabiliyoruz. Çünkü nedir? Mesela diyelim ki bir hastaya popoya yağ enjeksiyonu yapacağız. Ya da hastaya yüz germe yapacağız ve bu hastanın yüz germesini ya da saç ekimi yapacağız. Hiç fark etmez.
Bu işlem esnasında biz bunu hibrit uygulama diyoruz aslında. Hibrit uygulamadan kastım ne? Yaptığınız grafte ya da yaptığınız uygulamaya ekstradan onu power efektle etkileşime sokacak ve çok daha kalıcı, çok daha uygun, çok daha güzel bir sonuç alabileceğiniz bir duruma getirmek. Yani yağların kalıcılığını artırmak, dokunun daha pürüzsüz, daha canlı, daha düzgün bir hale gelmesini sağlamak için yaptığımız bir uygulama. Bunun için ne yapıyoruz? Mesela diyelim ki hastaya popo yapacağız. Tek tek örnekler üzerinden gideyim. Popo yapacaksak mesela hastanın karnından yağ almaya başladık diyelim. Biz bu yağı zaten topluyoruz. Bu yağın ilk aldığımız diyelim ki 100 cc'sini ayırıyoruz kapalı bir sistemde. Ve bunu biz laboratuvardan gelen ekibe veriyoruz. O ekip bunun üzerinde çalışıyor. Bu yaklaşık olarak yarım saat 40 dakikalık bir çalışmadan bahsediyorum. O özel bir takım işlemlerden geçiyor. Özel olarak bir takım süzgeçlerden geçiyor. Ve o yağ nanofet haline getiriliyor. Daha sonra bu nanofet haline getirildikten sonra özel bıçaklar vasıtasıyla buradaki hücrelerin içerisindeki fraksiyonlar ayrıştırılıyor. Ve daha sonra özel yine ikinci bir santrifüjden yine geçiyor ve içerisindeki kök hücre elemanları ve matrix elemanlarını ayırabiliyorsunuz. Bu ayırdığınız dokuları yağ dokusuyla bir miktar karıştırıp yapacağınız yağ enjeksiyonu yapacağınız bölgedeki yağın içerisine veriyorsunuz. Ve böylelikle elde ettiğiniz yağ artı üzerine koyduğunuz bu CVF'den bahsediyorum. Bununla beraber karıştırdığınızda artık o kök hücreden belki 100, belki 200, belki 300 kat daha zengin bir doku haline geliyor ve aktif bir hücresel yapıdan bahsediyorum. Bunu koyduğunuz yerde direkt olarak o yağın kalıcılığının, yaşayabilirliğinin daha fazla olduğuna şahit oluyorsunuz. İşlem süresinin kısa olması, komplikasyon riskinin az olması, lokal anestezi altında dahi yapılabilir olması, saç ekimi gibi, yüz germe gibi, popoya yağ enjeksiyonu gibi, memeye yağ enjeksiyonu ya da bacağa yağ enjeksiyonu gibi uygulamalarda kullanılabilme imkanı sunması buradaki bizim en büyük avantajımız. Artık kapalı ortamda olduğu için ve steril ortamda hastane şartlarında yaptığınız için herhangi bir problem yok. Zaten plastik cerrah olduğumuz için ki yağ zaten bizim aldığımız sürekli yaptığımız bir uygulama. Kesinlikle teknik bir elemana ihtiyaç yok çünkü plastik cerrahsınız, ekstra bir şey kullanmıyorsunuz. Özel sadece kitleri var. O kitlerin içerisinde steril bir şekilde kapalı bir ortamda enfeksiyon riski olmadan hızlı bir şekilde ve neredeyse enzimatik yolla elde edilebilecek kadar sayıda ki bu hücreleri de sayma şansınız oluyor, kök hücreleri. Count'la belli bir counter'ı var, onunla sayabiliyorsunuz. Onunla içerisine koyduğunuzda elde ettiğiniz hücreleri ister saç ekiminde kullanın, ister yüz germede kullanın, ister memede kullanın, ister popoda kullanın, ister bacakta kullanın. Ve çok daha uygun bir maliyetle artık yapılabilecek bir teknolojiye ulaştığımızın aslında haberini vermek için bu konuşmayı yapıyorum özellikle. Evet. Peki kimlere yapılamaz? Kimlere yapılamaz? Aslında bu herkese yapılabilir. Yani yapılmasını engelleyecek bir durum yok. Çünkü otolog bir yapıdan bahsediyorum. Yaş sınırı var mı? Yaş sınırı konusunda tabii ki 18-20 yaşını geçmiş olmak gerekir. Yani bu klasik bir bilgi aslında soracak olursanız. Zaten bundan... Max'ı var mı? Max olarak da istediğiniz yaş grubuna yapabilirsiniz. Hiçbir sakıncası söz konusu değil. Sadece memeye yapılacaksa eğer meme konusunda tabii önceden iyi taramanız gerekiyor o meme dokusunu. Çünkü meme kanserlerinin biliyorsunuz ki yani her 8 kadından birisi meme kanseri olabiliyor. Bu nedenle memesi iyi taranmış hastalara ancak yağ enjeksiyonu ile beraber kök hücre tedavisi uygulanması gerektiğini bunu her zaman söylüyoruz. Mesela poponun bir kanseri yok ama memenin bir kanseri olduğu için eğer böyle bir uygulama yapılacaksa meme hastasının mutlaka öncesinde çok iyi bir şekilde hem mamografisinin hem ultrasonografisinin yapılması gerekir. Hem de bir genel cerrah tarafından yerine göre görülüp değerlendirilmesi gerekir. Onun dışındaki her yaş grubu hastaya uygulayabilirsiniz. Özellikle cilt uygulamalarında yani yüz uygulamalarında bu çok önemli. Çünkü Yüze tam etkisi ne peki bu kök hücrenin? yüze tam etkisi şu. Germek mi, çizgi tedavisi mi? Tam net olarak anlatayım. Buradaki aslında şey şu, olay şu. Şimdi yüz yaşlanmasında, daha doğrusu bizim yaşlanma prosesimizdeki asıl konu şudur, mekanizması şudur. Yüzümüzdeki iskelet yapısı yaşla beraber küçülür. Hatta bununla ilgili olarak yapılmış bir çalışma var yine. 25 yaşında
çekilmiş bir röntgen grafisiyle 60 yaşında çekilmiş bir röntgen grafisi bir kişinin kıyaslanıyor. Ve kemiklerin ne kadar küçüldüğü orada gösteriliyor. Bu aslında yüz yaşlanmasının temel sebebi. Yani iskeletteki yapı küçülmeye başladığında otomatik olarak buna bağlı olan deri, kas, yağ dokusu, bunlar tamamen yüze bantlar dediğimiz ligamanlarla yapışıyor. Tabii. Şimdi alttaki yapı küçülünce otomatik olarak Kopmalar oluyor. kopmuyor, gevşiyor. Gevşiyor. Sagging diyoruz, yani gevşeme oluyor. Biz alttaki yapıyı, eğer kemik yapısını bir stem selle doldurur isek ya da stem selle buraya enjekte edersek oradaki kemik dokusunun bir miktar daha tekrardan bir yapı kazanacağını düşünüyoruz. Çünkü içerisinde bu tip hastalara beraber yağ enjeksiyonu da yapıyoruz. Yani yağ enjeksiyonu çünkü bir matris de gerekiyor. Yani oraya bir volümetrik efekt kazandıracak bir yapı da gerekiyor. Ve bunun da hiçbir şekilde emilmemesi ve kaybolmaması gerekiyor. İşte kök hücre oradaki volümetrik yapının artmasını sağlıyor ve bu kemik yapısının da aynı şekilde büyümesini sağlıyor. İkincisi, siz yüz germe yaparken o bağları sıkılaştırdınız. İçeriden SMAS dediğimiz bizim yüzün üzerindeki astar şeklindeki bir doku var. Superficial musküloaporotik sistem dediğimiz. Bunu sıkılaştırırsanız, bunu ister derin plan yapın, ister plikasyon teknikleriyle yapın. Oradaki dokuyu zaten sıkılaştırıyorsunuz. Üçüncü yüzün yaşlanma prosesi deride olan yaşlanmadır. Derimiz zaman içerisinde içerisindeki elastinlerini, kolajenlerini kaybeder. Bu tip uygulamalar için yapılan bu kök hücre tedavisi özellikle yüzeyel planda yaptığınızda derinin daha parlak, daha canlı, daha rejuvene dediğimiz yani daha böyle parlak, canlı, genç bir görünüme kavuşmasını sağlar. Yani aslında hem volümetrik etkisi, bunun kalıcı etkisi hem de ciltte yaptığınız uygulamalarla bunu kombin etmiş oluyorsunuz ki bu bölgelere yağ enjeksiyonu yaparken de mesela derin planda daha mikrogrefler kullanırken biraz yüzeye çıktığınız zaman miligrefler, daha yüzeye çıktığınız zaman ise mikro hatta nanogrefler kullanıyoruz. Ki bu nanogrefleri kullanırken beraberinde stem selle karıştırdığınızda o bölgedeki ışıltıyı, o bölgedeki canlılığı bu şekilde görmüş olursunuz ki hatta bununla ilgili olarak mesela geçmiş yıllarda yüzüne sürekli kök hücre tedavisi yapıyor, kök hücre tedavisi yapıyor diyen pek çok Madonna gibi bir takım sanatçılar var. Onlar aslında bu tip uygulamaları yıllardır yapıyorlar ama pahalı bir uygulama olduğu için bu hiçbir zaman halka inmedi ve hiçbir zaman yapılamadı. Türk ama sanatçılarda da var. İşte Ajda, Sertab Erener duydum. Evet. Defne Samyeli duydum. Yani hani doğruluğunu tabii bilemeyiz ama bu kulağımıza gelen bilgiler. Yani birçok kişi var bunu deneyimleyen. Ve yaşlanmadıklarına şahit oluyorsunuz. Evet. Yani bu kişileri siz canlı canlı da görüyorsunuz mesela. Bunlar nasıl bu halde kalıyorlar? Mesela diyelim ki bana gelen hastaları da görüyorum. 45-50 yaşında hasta geliyor, ne kadar yaşlı ama bu sanatçılara bakıyorsunuz hiç böyle sanki zaman onların aleyhine değil lehine işliyor. Hiçbir şey değişmiyor gibi. Bunun sebebi aslında bu tip yapılan hücresel tedavilerden bahsediyorum. Tabii ki burada hani PRP etkin değildir ya da fibroblast solüsyonları etkin değildir demiyorum ama bunların etkinliğiyle stem cell'in etkinliğini kıyaslayamazsınız. Yani birisi bisikletse birisi uçak diyorum. Yani ben oradaki hani farkı hissetmek babında. Bunu aslında ben mesela yüzle ilgili uygulamalarda da işte Fransız askısı mı yüz germe mi? Yani Fransız askısını ben ciddiye bile almıyorum da hadi geçelim ya da örümcek ağını. Bu tip uygulamaları bisiklet olarak değerlendiriyorum. Diğerini ise uçak. Yani şimdi uçakla bir bisikleti kıyaslayabilir misiniz? Yani kişilerin bunları kıyaslaması bile bana aslında çok şey geliyor. Hani garip geliyor. Çünkü bambaşka bir konu, bambaşka bir olaydan bahsediyorum ama bu kök hücre tedavilerinin gerçek CVF ile yapılan kök hücre tedaviler hibrit tedavi olarak değerlendirin. Özellikle saç ekiminde ve yüz germedeki efekti hakikaten hastaları hem çok mutlu edecek hem de önümüzdeki yıllarda bunlarla ilgili sayısız hasta örnekleri görmeye başlayacaksınız. Ve bu örnekleri gördükçe de bu tip yapıların nasıl gerçekleştiğini, bu rejeneratif tıbbın nasıl bir hızla ilerlediğini şahit olunacak. Bunların tabii ki örneklerini biz aslında kendi hastalarımızda görüyoruz. Fakat hastalar tabii ki bir öncesi bir de sonrası resimlere bakarak direkt olarak karar veriyorlar. Oysa ki bunu yaşayan kişi anlatıyor. Yaşayan kişinin ancak anlattığı zaman o farkı görebilirsiniz. O yüzden sanatçılar belki bu anlamda örnek teşkil ediyor. Bu yüzden önemli olan şey o yani. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgilerden dolayı.
Partnerim operatör doktor Fatih Dağdelen benimle beraberdi. Sizlerden gelen soruları kendisine yönelttim. Programımız devam edecek.